Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasıl oyunlarda düzgün bir mimari kurmalıyız isimli serinin 3. videosu OOP'ye hoş geldiniz. Hızlıca videoya geçiyorum. Object Oriented Programming açılımı oluyor OOP'nin. Ne demek? Nesne yönelimli programlama. Her şey bizim için bir obje. Bunu bilmek lazım. Objeleri kullanarak programlama yapıyoruz. OOP'nin 4 temel yapı taşı var. Bunlardan birincisi encapsulation, kapsülleme, abstraction, soyutlama, inheritance, kalıtım, polimorfizm, çok biçimlilik. Tek tek şimdi hepsine geçelim. Encapsulation, kapsülleme. Şimdi şöyle. Mesela balance hiçbir şekilde sen buna dışarıdan erişemiyorsun. Yani kapsüllemiş oluyorsun. Onu saklamış, gizlemiş oluyorsun. Gereksiz, yani dışarıdan ulaşılmasına gerek olmayan değerler olsun veya güvenlik maksadıyla olsun. Biz bunları private yapıyoruz. Yani internal, private, artık hangi değişken size daha uygun geliyorsa onu yapıyorsunuz. Buna aslında kapsülleme diyoruz. Bu kadar basit. Mesela burada nasıl yapmış? Private demiş balance'a. Sonra aşağıda get balance. Yani balance senin ne kadar bankada paran var aslında onu söylüyor. Get balance demiş. Yani sen bunu dışarıdan alabiliyorsun. Ne kadar ücretin olduğunu, ama dışarıdan bunu setleyemiyorsun. Yani değerini değiştiremiyorsun. Bunun başka bir yöntemi de bildiğimiz property kullanmak. Yani public decimal balance get private set. Yani setter'ını private yaptığın zaman aynı şey olmuş oluyor. O daha çok kullanılıyor diyebilirim. Geldik abstraction'a, yani soyutlama. Şimdi şöyle hemen örnekten gidersek, printer diye bir klasımız var. Laser printer diye bir tane alt klasımız var. Bir de inkjet printer diye alt klasımız var. Şimdi şöyle, senin print diye bir metodun var. Ne yaptığını biliyorsun. Sen her türlü print yapacaksın ama laser print dersen laser print yapacak, ama laser print yaparken ne yapacağını senin bilmene gerek yok. Kullanıcıdan bunu soyutluyor yani. Bu şey gibi, mesela sen anahtarı taktın, arabaya çevirdin, araba çalıştı. Sen anahtarı çeviriyorsun, orada zibilyon tane işlem oluyor. Bunları sen bilmiyorsun, bilmene de gerek yok. Yani bunlar senden soyutlanmış oluyor. Aynı mantık, hiçbir farkı yok. Geldik inheritance'a. Inheritance'da bildiğimiz kalıtım. Ee, Kalıtımlar mesela şöyle, yine örneğe bakalım. Animal eat diyor. Yani animal diye bir class oluşturmuşuz. Buna eat diye bir metod eklemişiz. Tüm hayvanlar yemek yer. Tamam. Sonra bir tane dog diye class'ımız var. Bu da bir animal. Yani köpek de bir hayvandır. Burada da bark diye bir metot var. Köpek havlar ama tüm hayvanlar havlamaz. Bundan dolayı bark'ı dog'un içine yazmışız gibi. Yani inheritance kısacası kalıtım almak. Kalıtım almak iyi, güzel, hoş, ama dikkat etmek lazım. Çok fazla kalıtım aldığınızda biraz iş sizden kopuyor. Bunu, yani sınırı nedir falan, ileride pratik derslerde onları da göstereceğim. Payment diye bir klasımız var. Pay diye bir metodumuz var. Bir kredi kart payment var. Bir de PayPal payment var. Şimdi polimorfizm dediğimiz gibi çok biçimlilik. Burada abstract void'de bu pay. Burada override void oldu. Yani pay'e override yaptık. Yani bu yeni bir biçimde pay yapıyor. Yine pay yapıyor ama yeni bir biçimde. Keza burada da yine override, yine pay, ama burada da başka bir şey yapıyor. Yani override etmiş oluyor. Yani bir metodu çok farklı biçimlerde kullanıyorsun ama aynı metot, sadece. Bu video bu kadardı. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımızı da takip almayı unutmayın. İyi günler.